Herkese selam arkadaşlar. 5.02.2024 saat 14.50 itibariyle videonun kaydını alıyorum. Konumuz AP. AP'deki son duruma bakacağız. AP merak edenler için AP'deki son durumu analiz edelim. AP'nin CoinGecko verilerini biliyoruz artık. Bunları hızlıca geçiyorum. Maksimum arzı, dolaşımdaki arzı %60'ı dolaşımda AP'nin. Fena değil biliyorsunuz bunlar. Proje şöyle, proje böyle. Projeyle bakmıyor bu işler işte. Bakıyor da yani toplanmışsa mal problem değil. Proje zaten sana alınıp kullanacaktır. Kullanılacaktır bir yerden sonra. Sana satmayı istedikleri yere geldiğinde piyasa malı toplayanlar bu dünyanın en iyi projesi olacaktır. Nisan 2022'de tedavüle çıkmış. Bakalım Nisan 2022'yi bulabiliyor muyuz? Nisan 2022 evet bulduk. Grafiği tam görebiliyoruz. En yüksek gördüğü yer 27 dolar olmuş. Her token'ın, kriptonun başına geldiği gibi ilk çıktığında burada bir indir bindir yaptıktan sonra ondan sonra boynu bükükleri bir seviyede de yine al sat seviyesi, yine efendime söyleyeyim artık mal mı topluyorlar veya efendime söyleyeyim eldeki olan malı da hazır buradan bu fiyatta tutunmuşken burada da her gelene satalım mı diyorlar. İşte bu bölge, o kritik bölge, bunlar oluyor. Ya burası normalde baktığında aşağı düzeltme yapmış. Yüzde kaçlık düzeltme yapmış buradan mesela buraya. %80'lik bir düzeltme yapmış. Burayı şey diye algılayabilirsin. Burada tekrar akümüle olacak. Mal topluyorlar. Yeni operasyon yaparlar. Eski zirvesini buradan topuklar geçer. Ben de parayı bulurum diye bakarsın. Değil mi? Ama olmamış. Bu bölgede de mal boşaltmaya devam etmişler. Öyle diyeyim. Yani o zaman bilemezsin tabii. Sonradan anlıyorsun ki bu bölge mal toplama değil, proje sahiplerinin büyük ihtimalle hazır müşteri varken elimizdeki AP'leri biz burada gelene verelim. Biz dolarları alalım, onlara AP verelim diye dünyanın en saçma işi aslında yapılmış. Ya işte sen AP'yi yukarıdan almışım, belli elinde patlamış, o yüzden şey yapıyorsun. AP'yi hiç almadım şimdiye kadar. AP almayı düşünüyor muyum? Tabii ki düşünüyorum arkadaşlar. Bence zaten istediğim seviyeye gelirse alacağım zaten yani. Ben her zaman söylüyorum. İstediğim seviyeye geldiği zaman kıyamet kopacak desinler. Ben alırım ama sen o gün alamayacaksın. Ben alırım. Sen çünkü o gün haberleri seyredeceksin. Hava o kadar kötü olacak ki cesaretin kırılacak. Almaya cesaret edemeyeceksin. Sen zaten almaya cesaret ettiğin gün AP zaten zirvelerine ulaşmış oluyor. Şimdi son durum ne? 200 günlüğün altında mı? Çok fena altında. Yani çıktığından beri şu 200 günlüğün üzerine bir burada 22 Ocak 2023'te ve 200 günlüğün üzerine çıkmış. Orada da yani Aptos'lar falan %500 yaptığı zaman 2023'ün başı. AP yani bir zahmet kafayı hafiften kaldırmış. Hani AP de gider mi diye dayanamamış. 200 günlüğün altında kapanışı gördükten sonra hadi langur lungur tekrar aşağı. 200 günlüğe çok dikkat et. Yani ne olur ne olmaz 200 günlük altında kapanışlarda sen çok inanıyorum, ben gideceğini düşünüyorum, hissiyatım o şekilde diye bakabilirsin. Ama en azından tedbir amaçlı pozisyon açtığın enstrümanda bu tedbir amaçlı birazını sat en azından bana sorarsan. Ben demiyorum tabii bunu. 200 günlük söylüyor. 200 günlük diyor ki benim üzerime çıkarsa fiyat long, altına düşerse short pozisyonlar ağırlıklı. Ki ne olmuş? Şu mavi çizgimizde 100 günlük arkadaşlar. Genelde 50 günlük bakıyorum ama daha şey olsun diye videolarda bundan sonra 100 günlük bakacağım. Daha net bakarız diye. Daha net şeyler efendime söyleyeyim daha net görüş bildirebiliriz diye düşündüm. O yüzden 100 günlük bakacağım bundan sonra. 100 günlük ve 200 günlük açacağım. Kesinlikle günlük bakacağım. Günlüğün altında herhangi bir zaman dilimine bu gibi strateji ve inceleme analiz videolarında 100 günlüğün altına inmeyeceğim. 100 günlüğün altına inmeye başladığın zaman çünkü o zaman tamamen trade'e dönmeye başlıyorsun. Trade ile alakalı bir analiz tabii ki genel anlamda, genel yayınlarda kesinlikle yapmayacağız.
Burada zaten şeye de gerek yok. Oraya kaçarız, buraya kaçarız, öyle gideriz, böyle gideriz. Öyle bir şeye de gerek yok. Sadece ne yapıyoruz? Hareketli orta. 2 tane hareketli ortalama yetiyor. Kendi adıma söyleyeyim. Bir de haftalık kırılımlara bakacağız. Demin Pendle videosunu çektim. Kusura bakmasın arkadaşlar. Haftalık bakmayı unuttum. Şu anda ama o yaptığım analiz geçerli bir analiz Pendle'da. Gayet gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde AP'ye de, şimdi biri yazmasın yoruma lütfen AP değil Ape diye. Çok dalga geçeceğim çünkü. Çünkü benimle dalga geçmeye kalkıyor. Ben fena dalga geçerim. O yüzden lütfen. Tamam, AP. Yok ben Ape demiyorum diye izlemiyorsan izleme. Sorun değil. AP coin. AP'de şimdi bazıları kızıyor. Olabilir ama bana kızmana gerek yok. Hareketli ortalamalara kızabilirsin. Bir de bu projenin sahiplerine kızabilirsin. Ben teknik analistim. Teknik olarak bakıyorum AP'ye. Teknik olarak baktığımda uzun vadeli 3 kademeli uzun vadeli yatırım için AP'nin gelmesini isteyeceğim seviye 0.88 arkadaşlar. AP 0.88'i görürse eğer, bak Jack demiyorum. S diyorum. Olasılık üzerine konuşuyorum. 0.88'i görürse AP, ben AP alacağım. AP batıyor. Delist oluyor. O borsadan çıkıyormuş. Proje sahipleri bırakmış gitmiş. Bak hiç sen alamazsın. Ben alırım 0.88'den AP'yi. Seni bilmem. Bu 3 kademe uzun vadeli alım stratejisine uygun 3 tane seviye. 0.88, 0.43, 0.21. O oraya hayatta gelmez. Gelmezse gelmez. Yapacak bir şey yok. 0.88'e de gelmedi. Aldı başını yapa yürüdü. Tamam, önü açık olsun AP'nin. Yani bizsiz gidecek. Yani kendi bilir. Bir gecede gelir arkadaşlar. Yani siz belki yenisiniz piyasada. Doğru düzgün etüt, analiz yapabiliyorsan, bakarsan girdiğin seviyenin, her zaman söylüyorum risk ve kasa yönetimi açısından, diyelim ki AP'ye geldin, bu seviyeden girdin veya bu seviyeden girdin. Bu seviyeden girmişsen zaten şu anda şey yapıyorsun, AP ile alakalı bayağı tırnak yiyorsundur. Ama 200 günlüğü takip etseydin çoktan kaçmıştın. O yüzden 200 günlük önemli. Boşuna söylemiyoruz. Ben söylemiyorum bu arada. Bu evrensel bir durumdur. Ortalama bir teknik analiz. Yani dün başlamış diyelim. Tamam mı? Genelde teknik analize 3-5 sene önce başlayanlar genelde bu indikatörlere boğarlar kendilerini. Ondan sonra basite dönmeye başladılar. Basit olarak hareketli ortalamalar sana çok şey söyler, psikolojiyi söyler. Bunların en önemlisi de 200 günlük hareketli ortalamalıdır arkadaşlar. Bir teknik analiz grafiği açtığı an ilk koyması gereken ortalama 200 günlüktür. 200 günlüğe bakıp çünkü psikolojiyi görürsün. Şu anki psikoloji ne yapıyor? Shortingen arkadaşlar, buraya kimse gelmiyor daha. Yani şu anda AP'nin mahallesine uğrayan yok. Sen ben belki alıyoruz. Abi çok düştü, buradan belki çıkabilir. Buradan çıkarsa ben bu fiyattan almış olurum diye bir ümitle alıyor olabilirsin. Ama burayı götürecek arkadaşlar yoklar burada daha. Yani bir esameleri yok şu anda. Hani götürüp götürmeyeceklerini nereden anlıyorsun? 200 günlüğün üzerine atarsa evet diyorsun, buraya birileri geldi. Veya buraya bir ilgi var şu anda. Değil mi? Şu anda öyle bir ilgi var mı? Yok. Şu anda saldım çayıra, Mevlam kayıra durumu var AP'de. Kimse kusura bakmasın AP yatırımcısı. Ama ben senin duymak istediğin cevapları vermekle mükellef bir adam değilim. Kocaman adamım. 25 senedir de teknik analiz bakarım. Tamam mı? Ben de bilirim o işleri. Tamam mı? Medya sektöründen geliyorum. Her nabza göre şerbet vermesini bilirim. Ama buralarda senin nabzına göre şerbet veremem. Burada gerçekçi bakmak zorundayım. Çünkü yarın öbür gün efendime söyleyeyim kimseye hesap vermek istemem. Oraya kaçar, buradan gider, buradan alınır, buraya kadar hedefi var. Bende onlar yok abi. Yani öyle ben geleceği göremiyorum maalesef. Zaman makinamız da serviste. Usta bir türlü teslim etmedi.
zaman makinesini teslim etse belki gider bakar döneriz sana, deriz ki APE şöyle olacak, böyle olacak. Şu anda APE'de psikoloji hem 100 günlüğe göre hem de 200 günlüğe göre shortingen. Peki 0.88'e gelirse APE yarın öbür gün, yine diyorum bak, gelirse diyorum, 0.88'i görürse ben ilk alımımı yaparım APE'ye, çünkü belli uzun vadeli yatırımla alakalı bir meblağım, boşta param her zaman var. Kesinlikle APE alırım. Hayatta kaçırmam. 0.88'i görürsem. Görmezsem almam. Peki 0.88'e geldi APE. Aldım. 200 günlük, 100 günlük ortalamaya bakar mıyım? Bir daha hayatta bakmam APE. Yani bu 0.88'e APE değdiği anda benim için ortalamalarla işim de bitmiştir APE'de. Çünkü uzun vadeli yatırımımın ilk adımını burada gerçekleştirdim. APE'deki benim kendi adıma hedefim eski zirvesini görmesidir. Yani orası da kaç? 27 dolar. 27 doları görmeden hiçbir harekette bulunmam APE'de. 27 doları gördükten sonra tekrar yeni bir strateji oluştururum. Zaten güzel bir kârda taşımaya başlayacağız o zaman. Yeni bir strateji ancak 27 doları gördüğü andan itibaren yepyeni bir stratejiye geçerim. Onun haricinde 0.88'de aldığım APE'yi, efendim mesela 3 dolar oldu, ben burada satayım aşağıdan tekrar alırım, elimi sürmem, hiçbir hareket yapmam. Sen şöyle yapabilirsin, yavrulatma sistemini kullanabilirsin. Yani 0.88'den aldın, 1.7'ye geldi. Ana paranın karşılığını al, 2'ye katlamış oluyorsun. Ana paranı çekersin, geri kalan APE'ler bedava artık sana. Yani APE'nin sana bir maliyeti yok, sıfır maliyet sana APE. İster cehennemin dibine insin, isterse uzaya çıksın APE. Senin için sıfır maliyet, hiçbir problemin yok. Çok güzel bir yöntemdir. Yani bu hiç bu işi bilmeyen yeni gelmiş arkadaşlara gerçekten en çok tavsiye edilecek, salık verilecek sistemdir. Yumurlatma ne ya? Yumurtlatma, yavrulatma. Tamam mı? Çok çok güzel bir stratejidir. Kafan rahat eder. Düşünsene, arkadaşlarına hava atacaksın. Abi ben APE aldım 0.88'den. Evet. 2 dolarla ben ana param işte 1000 dolarla girmiştim. 2000 dolar oldu şeyim. Dolar bazında. 1000 dolarımı geri çektim. Yani girdiğim mevlayı. Geri kalan APE'ler bana bedava abi bundan sonra. Oh, havanı atarsın. Ya bana ne dersin, nereye giderse gitsin, değil mi? Durum bundan ibaret. Peki APE, dediğim gibi bu 3 kademenin en alttaki kırmızı çizgi 0.21'e kadar geldi zaman içinde. Olabilme ihtimali her zaman var arkadaşlar. Bunu unutma. Eğer buralarda bir ürüne giriyorsan, girdiğin ürünün bir gecede %60, %70 aşağı iğne atabileceği gerçeğini göz ardı etme. Bu piyasa öyle bir piyasa. Kripto piyasası altı da boş, üstü de boş arkadaşlar. Burası 6 ayda sana 10x, 20x yaptırabilir. 2 gecede de buradan paranı eritebilir, girdiğin parayı. Ona göre gel. Büyük ümitlerle geliyorsun biliyorum. Ama büyük ümitlerin yanında esas cebine koyman gereken konu paranın sıfırlanabileceği konusu. Tamam mı? Ona göre. Evi sattım, arabayı sattım. Zor işler. Kırmızı çizgi yani 0.21. Neden kırmızı çizgi? Benim kırmızı çizgim APE'de 0.21 seviyesi. 0.21'e APE yarın öbür gün gelirse APE'yi tekrar alırım. 3. alımımı yaparım. APE'ye ayırdığım birimin 3'e böldüğüm birimin son birimini de APE'ye yatırımımı yaparım. 21'in altında bir daha APE'ye elimi ben sürmem. Yani 21'den 0.0 bilmem kaçlara düştü. APE'yi zaten unutturum ondan sonra. Yani unuturum. Yani APE ile mi ilgileneceğim? APE aldık, hiçbir şey olmadı. Aşağılarda geziniyor. Bırakırım. Maliyet yapmaya devam etmem. Kendi adıma söylüyorum. Sen başka strateji bulursun. Onu uygularsın, bilmiyorum. Benim için ana strateji zaten düzgün fiyatlara geldiği zaman, istediğim fiyatlara geldiği zaman alım yap. Uzun vadeli yatırımcıyım çünkü.
Ya da aldı başını gitti yukarı doğru. Bu Pendle'da falan olduğu gibi. İlgileniyorsan FED'de, INC'de olduğu gibi. İlgilenmeye devam ediyorsan, grafiği güzelse ya günlük trade yap ya da 200 günlüğe göre veya 100 günlüğe göre veya 50 günlüğe göre paşa gönlün hangisini arzu ederse swing trade yap veya günlük trade yap. Benim stratejim bundan ibaret. Uzun vadeli aldığım, istediğim seviyeye gelmiş ve alımımı yapmış olduğum enstrümanları eski zirvesini görmeden ben vermem. Durum bundan ibaret AP'de. Son durum dediğim gibi hem 200 günlüğün hem 100 günlüğün altında seyretmeye devam ediyor. Durum shortingen arkadaşlar. Haftalık kapanışlara bakalım. Önümüzdeki dönem her zaman söylediğim gibi en önemli konu haftalık kapanışlar. Haftalık kapanışlara çok dikkat etmen gerekiyor, açıkça söyleyeyim. Çünkü sana yapıyı gösterecektir. Marketin yapısı hepsinden daha önemli çünkü arkadaşlar. Yani marketin yapısı konjektürün dışında ilerler. Konjektür sana belki çok kötü günler gösteriyordur, empoze ediyordur. Bütün malını sat, çık, boş ver moduna sokmaya, psikolojisini sana vermeye çalışıyordur. Ama sen yapıya bakarsın, yapı öyle demiyorsa konjektürü çöpe atıyorsun. Tamam mı? Benim haberle falan böyle ufak tefek ana fikrin dışındaki haberlerle hiç işim olmaz. Ya da tam tersi, piyasa almıştır, başını gitmiştir. Konjektür öyle bir hale gelmiştir ki yeni açılan hesaplar, efendime söyleyeyim, para akışı acayiptir. Ama yapıya bakarsın, yapı kırılmıştır. Haftalık yapı, kaçarsın. Yani yapıya bakacaksın. Konjektüre bakmayacaksın. Şu anki durum ne? Şu anki durum haftalık olarak bakıyorum. Demin Pendle'a haftalık bakmayı unuttum. Kusura bakmayın. AP'deki yapı şu anda şundan ibaret. AP'de hemen yapının tekrar düzelebilmesi için neye bakacağız? Birinci kırılım burada gelmiş. Kırmızı yapalım. Haftalık yapı. Kapanışlara bakıyoruz. Hadi burayı kale almadın. İkinci kırılım burada gelmiş ve daha sert gelmiş. Yani bayağı sert aşağı yapılmış AP'de. Yani bir büyüttük grafiği. Belki o kadar sert değildir ama maalesef öyle. 100 günün altında da kapanış gelmiş. Double strateji arkadaşlar. Double sinyal sana. Hem 100 günün altında kapanış gelmiş. Hem de kırılım, şuradaki haftalık desteğin kırılımı gelmiş. Shortingen. Burası shortingen, burası da shortingen. Şimdi ne arıyoruz AP'de? Şunu da yeşil yapalım. Şu anki haftalık yapının düzelebilmesi açısından tekrar AP harekete başlar mı diye bir ümide kapılacağımız durum, kendimize bir sebep arayacağımız, AP almakla alakalı bir sebep oluşturmamız için AP'nin şu anda 1.40 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yapması gerekiyor. Haftalık kapanış dediğim bugün günlerden pazartesi, önümüzdeki pazar akşamı kapanışa bakıyorsun. O kapanış buralarda bir yerde olursa AP'de yapıya yukarı doğru bir hamle geldi haftalık olarak hissiyatına kesinlikle kapılabilirsin. Ancak oradaki önemli olan konu şu olacaktır. Eğer burada kapanış yaparsa 1.35 seviyesinin altına bu kapanış yaptıktan sonra bir hafta sonra, 2 hafta sonra bilmiyorum, 1.35 seviyesinin altında tekrar bir haftalık kapanış görmemek şartıyla. Yani kapanışı burada yaptı. Bu hafta, önümüzdeki pazar günü diyelim. Öteki pazar kapanışında 1.35'in altında yaptı. Yine yapı bozulmuş oluyor. Açıkçası. Bu sefer yine haftalık kapanışlarda kırılım aramaya başlıyorsun. Şu anki pozisyon AP'de shortingen arkadaşlar. Bu kadar basit. Tamam mı? Eğer burayı kırarsa haftalıkta longingen'e dönüyor. Ben daha garanticiyim abi, dur bakalım dersen de 100 günlük bantın üzerinde bir kapanış ararsın. Orada tekrar girersin. Bantın altında kapanış olursa tekrar bir kaçarsın. Ama bana sorarsanız ana unsur olarak 200 günlüğü takip etmek daha avantajlı gibi gözüküyor. Kademeli alımda da aşağıdaki seviyeleri söyledim. Durum bundan ibaret. Umarım AP'de yatırımcısının yüzünü çok güldürür. Ben inanıyorum çünkü NFT piyasasının dilin kemiği yok arkadaşlar. Buraya hype geldiği zaman öyle böyle hype gelmez yani.
Yani öyle böyle olmaz yani. Bu NFT piyasasını tekrar bir yerden sonra müthiş canlanabileceği ihtimali yüksek gibi geliyor bana. Şu an ama para cepte dursun AP'de. AP'nin parası cepte Dolares olarak veya altın olarak ne vardı? Pax Gold falan var şeyde. Altın olarak dursun kenarda veya Dolares olarak kenarda durma taraftarıyım. Durum bundan ibaret. Yeni kayıtlarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, diğer videolara da göz atarsan vaktin olursa bizim konulara bakış açımızı anlamaya çalışmanı isteriz, seviniriz de. Uzun vadeli yatırımcıysan mutlaka kanala abone ol. Gel akşamları canlı yayında muhabbete katıl. Gırgır şamata, analiz, inceleme devam ediyoruz arkadaşlar hayatımıza. Allah ömür verirse 2024'ün sonuna kadar buralarda yaptığımız analizlerin ekmeğini yiyecek miyiz, yemeyecek miyiz hep beraber göreceğiz. O gün geldiğinde bunları da belki çok daha güzel, şen şakrak yayınlar yapabiliriz. Durum bundan ibaret. Sağlıcakla kal, görüşmek üzere.